Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle keşfete nasıl düşülür ve keşfete düşmek için neler yapılmalı 12 maddeli şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Gelin birlikte bu videoyu başlatalım. Eğer kanalımı takip etmiyorsan sosyal medya, teknoloji, tasarımla ilgili sizlere bilgiler sunmaktayım. Onun için bu videoları kaçırma derim. Onun için zil butonunu açmayı unutma. Evet, eğer Instagram'dan da soruların varsa, bu tür şeyler oluyorsa Instagram'da canlı yayın oluyor. Orada sizlere canlı canlı sohbet ederek sizlerle sorularınızı cevaplıyorum. Gelin birlikte şimdi Instagram keşfet nasıl çalışıyor? Instagram keşfet her kullanıcıya özel bir ana sayfa. Yani keşfet sistemi. Bu keşfette herkese özel olduğu gibi bu keşfet nasıl özel oluyor? Herkes beğendiği kategorisel olarak bizi Instagram bir yere koyuyor ve bu Instagram bizi bu ana sayfada şu tür şeyleri beğeniyor diye koyuyor. Bu bizim nelere takip oluyor bu ana sayfanın keşfet sistemi? Bu bizim aradığımız şeylere, çok beğendiğimiz şeylere, çok ani etkileşimde bulunduğumuz, yorum yaptığımız, storylere baktığımız, kaydettiğimiz kısımlara göre hepsini kaydediyor beyninde ve bize ana sayfasını ona göre gösteriyor. Ana sayfada aynı zamanda biliyorsunuz, yani keşfet sistemimizde, bu keşfet sisteminde öyle bir değişiklik var ki biliyorsunuz, geçmişteki postları da gösteriyor. Eskiden bu kadar çok geçmiş postu göstermiyordu fakat şimdi geçmiş postları da göstermekte. Dediğim gibi her kullanıcıya özel olarak keşfet kısmımız açık. Fakat sizin keşfeti kısmınız kaybettiyseniz i butonunu şurada yukarıda bir yerde çıkmıştır. Keşfet butonunu yeri değişti. Bunun hakkında da video yaptım. Sizinki orada arayüzlerden hangisi onu da sordum. Oradaki videomun yorumunu bekliyorum. Şimdi gelin birlikte bu keşfet sistemini anladıysak şimdi biz keşfete nasıl düşeceğimizi anlatacağım. Madde madde gidelim. Öncelikle kendimizin artık içerik bir üreticisi olacağımız için ilk ve önce business içerik üreticisi hesabına geçmemiz veya profesyonel hesaba geçmemiz. Neden profesyonel hesaba geçiyoruz? Çünkü bize istatistik verilerini ve profesyonel olarak içerik üreten bir hesap olarak gözükmekte oluyoruz. Ve böylelikle Instagram baktığında bu bir içerik üreticisi ve buna ben daha önem vermeliyim diyor. Ve bu içerik üreticisi olmakla bitmiyor arkadaşlar. Öyle bunu çektim fenomenler gibi düşünmeyin asla. Onlar da bu yoldan geçti. Şimdi içerik oluştururken, yani fenomen olmak için, bu konuda keşfete gitmeniz için bir kere kendi takip kitlenizi oluşturmanız lazım. Yani neyle ilgileniyorsanız o kişileri takip etmeniz lazım. Neyle yapıyorsanız o şeylerle takipleşmeniz ve etkileşimde kalmalı. Tabii ki de başka şeyleri de takip edebilirsiniz. Burada bir sorun yok ama çoğunluk sizin üreteceğiniz içerikler olması gerekiyor. Bunu ileriki maddede tekrardan değineceğim. Onu söyleyeyim. İşte ikinci maddemiz ise sizin iyi bir içerik üreticisi olarak ne yapmanız lazım? İyi kalitede iyi bir içerik oluşturmanız lazım. Peki kime göre, neye göre? Şimdi içerik oluştururken daha kaliteli içerik nasıl yapabilirim dediğiniz an size çok basit bir şey diyeceğim. Evet, içerik kalitesi deyince ne yapıyoruz? Gidin bakalım, size benzer bir hesap arayalım mesela. Gidelim bakalım, bir Instagram'ı açalım, size benzer bir hesap bulalım. Ve o hesabı baktığımızda işte 100 binlik iyi kaliteli çok beğeni alıyorsa görüyorsunuzdur zaten. İşte o hesaba bakın. Bakın onun içerikleri nasıl. İşte size bir gördüğünüz üzere içerik makinesi. Evet, size içerik makinesi söyledim. Size içerik makinanı nasıl oluşturacağınızı ve kaliteli içerik yapmanız gerektiğini bu maddede açıkladım. Şimdi diğer maddemize geçelim. İşte üçüncü yerde kategorinizin önemini anlatıyorum, biliyorsunuz. Üçüncü maddemizde aynı şekilde kitleniz ve kategoriniz. Kitleniz ve kategorinizi belirledikten sonra yapmanız gereken orijinal içeriklerle devam ediyorsanız sakın ama sakın repost olarak çok şey yapmayın. Influencer dediğimiz fenomenler kendi içeriklerini çıkarır. Küçük işletmeler ve benim gibi, yani ben de küçük olarak tanımlıyorum, bu tür içerik üreticileri repost olarak da tanımlamaktadır. Yani o tür şeyler de yapılabilir. Ama
Instagram'da iyi bir içerik üreten ve Instagram'ın üzerinde iyi bir şekilde ilerlemek istiyorsanız orijinal içerikleri üretmenizi tavsiye ederim ve kendi kitlenize göre. Bunu da istatistik verilerinize bakın ki her geçen gün biliyorsunuz içerik kaliteniz farklılaşabilir veya takipçileriniz tarafından beğenilmeyebilir. Bunu iyi analiz edin ama orijinal içerik her zaman önemlidir. Yani bir fenomenin hani repost yani Twitch yayıncısını alıp paylaştığınız şeyi daha farklı sunmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi yine kendi emeğinizle yapmanızı tavsiye etmekteyim. Dördüncü madde, gerçek etkileşimi nasıl sağlarız ve bunu sağlamak için ne yaparız? Bunu neden diyorum? Çünkü keşfet üzerine çıkmanın ana maddelerinden biri bu. Daha devamı gelecek, merak etmeyin. Diğer maddelerde de devam edeceğiz. Ama dediğim gibi dördüncü maddemiz ise çok önemli. Niye mi? Çünkü ilk paylaştığınız postu öncelikle neye tanıtıyor? İlk sizin kendinizin takipçilerine sunuluyor ve bu takipçileriniz ilk 5 dakikada ne kadar çok etkileşim, ne kadar çok postunuzda erişim sağlıyorsa, ne kadar çok beğeni veya yorum veya kaydetme, bunların hepsi olabilir. Tek beğeni demiyorum. Üstünde geçirme, zoomlama, eğer bu tür şeyler yaptıysanız mutlaka çok önemli. Dediğim gibi bu tür şeyler ilk 5 dakikada çok önemli. Çünkü sizin takipçinize hemen hepsine yollamıyor. İsterse 1 milyon olsun. İlk başta küçücük bir kitleye gösteriyor. Bu kitle başarılıysa biraz büyütüyor. Ondan sonra daha büyük, ondan sonra daha büyük ve en son büyük kitle ise keşfet oluyor. İşte buradaki sistem ise mutlaka ve mutlaka dikkat edin. İyi şekilde kombine edin burada. İleriki maddelerde size bu konuda nasıl bu etkileşimi arttıracağınızı söyleyeceğim. Şimdi devam edelim. 5. maddemiz için yoğun duygulu veya çok incelemek istenilen postlar var biliyorsunuz. Buna biz viral postlar diyoruz. Bu viral postlarda mesela bazen öyle bir şey görüyorsunuz. Ya bu garip bir şeye benziyor falan oluyor ama aslında değilmiş gibi. Bu postlar viral içerik ama küçük hesaplarda çok iyi işe yaradığını, yani iyi bir hashtag kullandıysa görebiliriz. Ama sürekli sizin eğer bir butik veya işletme hesabınız varsa buna benzer içerikler yapabiliyorsanız sizin bunu iyi bir şekilde viral olacağı için hızlı bir şekilde keşfete düşme olanağınız çok yüksek. Neyse, 4. maddemizde demiştim ya, bizim postumuz üzerinde biraz zaman geçirmeleri lazım ve etkileşim yapması lazım. Yani o ilk 5 dakikada ne yapmamız lazım? İşte burada yapmanız gereken çoğunluk beğeni yapmak değil, yorum yapmak, kaydetmek, yorum yaptırmak, bunun üstünde zaman geçirmek, zoomlamak, küçültmek, incelemek, bu tür şeyleri yapmak için özel bir özelliğimiz de var. Eskiden böyle bir özellik yoktu açıkçası. Şimdi karosel özelliğimiz var. Kaydırarak bakabiliyorsunuz posta daha uzun bir şekilde. Bakalım bu postta ne var? Kaydırıyorsunuz bir daha. Demek ki bu da güzel bir özellik. Kaydırma özelliği gerçekten performanslı. Bu konuyu kullanmıyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Karosel sizin zamanınızı, yani kullanıcıların zamanını geçirecek bir sistem olduğu için doğal olarak o postu daha üst planlara çıkartmaya çalışacak. Fakat giriş ne kadar çok etkileyiciyse o videoyu tamamen izlemesi de daha çok performanslı olacaktır. Aynı şekilde karoselde de ilgi çekici bir şey yazıp belki de bir şey yapıp kaydırarak bir şey yapılabilir. 7. maddemiz ise işte hashtagler. Hashtagler ne, nasıl yani hashtagler? Hashtagler herkes diyor da neye göre hashtag, kime göre hashtag, nasıl çalışıyor? Hashtagler biliyorsunuz 6 tane hashtag kullanıyoruz artık. 30 tane değil. Ve üstelik açıklama kısmına yazıyoruz. Yorumlar kısmına değil. Hani postu paylaşıp sonra yorumlar kısmına gelip oraya yapıştırıp böyle değil. Bunu yapmayın. Bunu eskiden yapılıyordu. Şimdi yapılmaması gerekiyor. Eğer kopyalayıp yapıştırıyorsanız zaten Instagram bunun kopyalayıp yapıştırıldığını anlayabiliyor. Ve açıkçası öyle şeyler var ki herkes yine 30 hashtag kullansa bile love, like böyle banlanmış içeriklere, yani hashtaglere sizin hashtaglerinizi görmekteyim. Bunu yapmayın. Kendi içeriğinizle alakalı hashtagleri bulun, kelimeleri bulun. Türkçe olsun. Çünkü insanlar Türkçe arıyor. Yani arama yerinde ve o konulara göre onlara göre gidin. Yine hashtaglerle ilgili video istiyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın bu arada. Çünkü o ayrı bir konu ama yani dediğim gibi yabancı hashtaglerden çok eğer Türkçe bir şey yapıyorsanız tabii ki de
Türkçe ama yabancı şeyler yapıyorsanız yabancı hashtagleri kullanmanızı tavsiye ederim. Ama hashtagleri kullanırken abuk subuk hashtagleri kullanmaktan bırakın. Kendi hashtaglerinizi uğraşla yazın. Uğraşla. Elinizle ara yazın. Diğer türlü kopyala, yapıştır. Anlıyor Instagram. 8. maddemiz ise çok basit bir örnek ama aslında bunu birçok kişinin yapmaması beni gerçekten üzüyor. Konum. 8. konum yani. 8. maddemiz konum. Niye konum? Çünkü o konuma giden kişiler gerçekten konumdaki veri ve dataya bakıyor. Instagram her zaman bir dataya bakıyor ve bu datanın oradaki verimliliğine göre orada da bir keşfet sistemi oluşturuyor. Sizin de eğer bir baktığınız zaman konum paylaşabiliyorsanız performansı 2 katına çıkaracaktır. Çünkü hem keşfette yer alacaksınız, hem ana sayfada hem de burada yer almanız sizin artınıza. Yani birçok yerde gözükmekten bahsediyorum. Bunu aynı zamanda storylerinizde de paylaşmanızı tavsiye ederim. Eğer bir yeri etiketliyorsanız ya da konum olarak hem onun ismi hem konumu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, 9. maddemiz ise etkileşime teşvik edin. Size demiştim ya, işte bunu nasıl yapardınız? Siz olsaydınız nasıl olurdu? Veya storylerinize ekip işte bunu kaçırdın. Bu tür şeyler etkileşime sevk etmektir. Veya postu şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum bir post paylaştınız veya bir yol paylaşıyorsunuz. O yolun üstünde, yani fotoğrafı diye düşünün. Orada bu karantina döneminden sonra ilk nereye gitmek isterdiniz? Karantina döneminde bittiği zaman nereye gitmek isterdiniz? Gibi şeyler yazabilirsiniz ve bu da insanların soru sorduğunuz için yorumlamak istediğini gösterecektir. Bunu da aynı şekilde story'niz o postu paylaşmayı unutmayın derim. 10. maddemizi aslında dediğim gibi ayrı bir madde olarak düşünüyordum, fakat 9. maddeyle aynı şekilde dediğim gibi storylerinizi aktif bir şekilde kullanın. İşte onlarda da anket var. Onlarda da evet hayır ya da soru sor gibi şeylerimiz var. Onları da kullanın. Tabii ki de bu story ile kalmasın. Canlı yayınlar yapın. Bu Reels denen özelliğimiz var. Reels hakkında da video isterseniz yorumlar kısmına veya bu videoyu beğenerek belirtin. Çünkü Reels'ta kullanmak, yani Instagram'ın belirli başlı bir sürü şeylerini kullanmak sizin aktif olduğunuzu gösterecektir ve artık paylaşımlarınız keşfete düşme ihtimalini arttıracaktır. Önemli bunlar arkadaşlar. Bunların hiç bir iki tanesini yaparak olmayacaktır. Şimdi gelin diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz en çok sizin paylaştığınız saati iyi bilip ve kullanıcılarınızın, yani takipçilerinizin zamanını iyi bilip paylaşmanız. Aksi takdirde biliyorsunuz az kişiye erişecektir. Zaten Instagram biliyorsunuz küçük bir kitleye gösterip eğer o kitlede o zaman aktif değilse, çok yani diğer kişiler aktifse sizin üst seviye geçmeniz mümkün kılmayacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Veya işte burada saatlerinizi bulmak için işte Instagram ya profesyonel hesaba geçin ya içerik üretici hesaba geçin. Orada sizin bir saat planınız oluşacak ve haftalık olarak, saatlik olarak göreceksiniz. Veya direkt aşağıya bir link bırakacağım. Facebook Creator diye bir yer var. Orada içeriklerinizi paylaşabiliyorsunuz ve orada da analizleri görebiliyorsunuz aktif olarak. Daha büyük bir şekilde bilgisayarda, ama dediğim gibi telefondan yapmak isteyen, dediğim gibi kendi işletme hesabı veya profesyonel hesaba geçtiyse oradan da görebilir. Ve gördüğü an oradaki görüntüye göre paylaşımlarını o saate göre yapmasını tavsiye ederim. 12. maddemiz ve son maddemiz çok önemli olan. Niye mi önemli? Çünkü size yorum yapılıyor ve tek yorumu, eğer yorum geldi tamam bitti değil, onlara geri dönmeniz gerekiyor. Etkileşime bulunmanız gerekiyor tekrardan. Çünkü mesela 20 yorum geldi, 20 yoruma cevap verdiniz, 40 yorum oldu. Gördüğünüz üzere daha çok yorumunuz oldu. Eğer soru sorulu giderse eğer içerikleriniz, oradaki yorumlar da aynı zamanda ben şöyle bir şey daha merak ediyorum, böyle giderse doğal olarak sizinle birlikte takipçileriniz de etkileşime geçeceği için sizlerle daha çok performans kazanacaksınız profilinizde ve keşfete düşme ihtimaliniz artacak. Eğer
kişiler sizinle etkileşime geçerse eğer, yeni kişiler yani normal yorum yazdı, sizin postunuz onlara daha çok gösterilme ihtimali arttıracaktır. Ve böylelikle sizin attığınız eğer saati de doğru tutturursanız demek ki bu sizin o ilk baştaki küçük kitledeki kişiniz. Ve o size sağlıyor. Ona gerçekten teşekkür etmenizi tavsiye ederim. İşte o 5 dakikada olan olayları sağlayan kişilerden biri. Evet, dediğim gibi etkileşimi geri cevap vererek, bu tek postlarda değil, yorumlarda, DM'lerde, diğer kısımlarda da mesela soru soruldu, cevaplandı, bu tür şeyleri sağlayın ve gerekirse kendinize benzer olan kitlelere de yorum yapın, onlardan etkileşim alın. Çünkü o cevap verdiği için veya onlara yaptığınız için sizin içeriğiniz onlara da gösterilmiş olacak doğal olarak. Sizin her yerden bir trafik kazanmış olacaksınız ve böylelikle keşfet olayını buradan çözmüş olacaksınız. Evet, umarım buraya kadar tamamen izlemişsinizdir. 13. maddeyi söylemedim. 13. madde bonus olarak. Hedef kitlenize göre tabii ki de iyi bir içerik kalitesi oluşturduktan sonra buradaki yapmanız gereken güzel bir filtreleme sistemi de yapabilirsiniz. Ve o filtreleme sistemi daha keskin ve kontrastı çok yüksek demiyorum. Yine orta derecede keskin içerikleri yapma tavsiye ederim. Ve böylelikle bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.